Çin ve Rusya Doğu bloğunda yer alan iki büyük süper güç. Günümüzde birçok alanda işbirlikleri söz konusu. Mesela Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusunu işgal etti ve Çin Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınamayı reddetti. Ayrıca Çin, doğalgaz ithalatının büyük bir kısmını Rusya Federasyonu'ndan karşılıyor. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi bu iki ülkenin içinde bulunduğu BRICS, dünya ekonomisine yön verebilecek bir güce sahip. Tüm bu işbirlikleri nedeniyle Çin ve Rusya'nın iyi bir müttefik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bazı araştırmacılar bunların yalnızca geçici çıkarlar olduğunu düşünüyor. Çünkü Ruslar ve Çinliler daha fazla toprak elde etmek için yüzyıllar boyunca birbirleriyle savaştılar. Hatta yakın geçmişe kadar sınır anlaşmazlıkları konusunda sorunları vardı. Örneğin Rusya 2008 yılında Çin'e yaklaşık 174 kilometre toprak devretmek zorunda kalmıştı. Bu anlaşma sonrasında tartışmalı Tarabarov ve Desenboğa Adası Çin sınırlarına dahil oldu. Peki bu sorunlar bir gün kendini tekrarlayabilir mi? Bu videoda Çin'in aslında neden Rusya'nın en büyük düşmanı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilersen videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Rusya ve Çin dünya genelinde iyi bir imaja sahip olmayan iki ülke. Bunun dışında kendilerine Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından sıklıkla ambargolar konuluyor. Kim bilir, belki de Trump'ın Putin'le yakınlaşması sebebiyle önümüzdeki yıllarda bu tavır değişkenlik gösterebilir. Ancak şimdilik kendi çıkarlarını koruma amacıyla birbirleriyle yakın ilişkiler kurmak zorundalar. Çünkü Ruslar özellikle Doğu Avrupa'daki çıkarlarını sürdürürken Çin ise Tayvan'ı yeniden ele geçirmeye çalışıyor ve Pasifik'te ABD'ye karşı üstünlük kurmayı amaçlıyor. Her iki ülkenin de toprak kazanmak adına agresif tutum olduğu kesin. Ancak Batı taraflı araştırmacılara göre bu durum uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Rus ekonomisi artık eskisi kadar büyük değil. Nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre ilk 10 sırada bile yer almıyorlar. Fakat durumu daha iyi anlatmak için bir de şöyle örnek vereyim. Rusya'nın ekonomisi o kadar küçüldü ki Çin'in en kalabalık eyaleti olan Guangdong'a benzer bir büyüklüğe sahip. Bu nedenle Ruslar bir yandan ambargo altındaki ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken bir yanda da hala devam eden savaşı finanse etmek için paraya ihtiyaç duyuyor. Fakat Avrupa kıtasıyla neredeyse hiçbir ticari ilişkisi kalmadığı için bu nakiti Çin'den elde etmeye çalışıyorlar. Bu iki ülke arasındaki ticarete bakacak olursak bugün Rus ihracatının yaklaşık %16'sı Çin para birimiyle ödeniyor. Daha ilginç bir şey söylemem gerekirse bu oran aslında Ukrayna işgalinden önce sadece %0.4'tü. Yani Rusya Ukrayna'daki çıkarları için aslında çok büyük tavizler veriyor. Olayları bir de Çin açısından yorumlayalım. Bildiğiniz gibi Çin'in büyük petrol ve gaz rezervleri bulunmuyor. Sadece kendi üretimiyle ayakta kalmaya çalışıyorlar ama bunu yaparken de devasa nüfusu nedeniyle zorlanıyorlar. Bu sebeple Rusya'dan gelen kaynaklar onlar için oldukça değerli. Peki ya bir gün karşılıklı çıkarlar biterse o zaman ne olacak? İşte o zaman Çin, Rusya için gerçekten en büyük endişe kaynağı haline dönüşecek. Çünkü günümüzde Rusya'nın bazı bölgelerinde Ruslardan çok Çinliler yaşıyor. Fakat Rusya'nın bugün en büyük sorunu Ukrayna'da devam eden savaş. Bu nedenle tamamen oraya odaklanmış durumdalar. Ancak bugünlerde savaş neredeyse bitmenin eşiğine geldi ve bunun ana nedenlerinden bir tanesi de Trump. Ukrayna ve Rusya arasında 30 günlük bir ateşkes ilan edildi. Fakat Rusya'nın işgal ettiği toprakların geleceği hala belirsiz. Rusların bu bölgedeki hak iddiaları henüz devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse Ruslar geçmişte uzun süre boyunca Karadeniz sınırından Baltık Denizi'ne kadar olan Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol altında tutuyordu. Sovyetler Birliği bu toprakları kontrol ederek Avrupa'daki gücünü koruyup onları tehdit olmayı başarmıştı. Ancak sınırları daralan ve Karadeniz'e bile zorlukla ulaşabilen Rusya, buradaki gücünü kaybetmemek için hırçın tavırlar sergilemeye devam ediyor. Fakat bunu yaparken Asya'da giderek güç kaybetmeye devam ediyor. Evet, Sovyetler Birliği 1970'lerde şüphesiz Asya'nın en büyük gücüydü. Fakat birlik çöktükten sonra Orta Asya'da birçok yeni devlet ortaya çıktı. Bu ülkelerin birçoğu günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi konumunda. İşte Sovyetlerin yıkılmasından sonra Türkistan'da kurulan bu devletler zamanla Çin'le işbirliği yapmaya başladı. Örneğin Çin bu bölgede altyapı projeleri gerçekleştirdi ve bu ülkelerin ürünlerini satın alarak Orta Asya'nın en büyük alıcısı haline geldi. Öyle ki Özbekistan ihracatının yaklaşık %22'si doğrudan Çin'e giderken Kazakistan'da bu oran %18.5.
Ancak geçmişe dönüp rakamları tekrar kıyaslayacak olursam 2000'lerde Kazakistan ihracatının sadece %8'i Çin'e giderken %19.9'u Rusya ile yapılıyordu. Yani eskiden durum tam tersindeydi. Fakat 2020'den sonra roller neredeyse tamamen değişti. Günümüzde Çin %18.5 ile en büyük alıcı konumundayken Rusya'nın dilimi ise sadece %10.2. Buradaki sorunu basitçe adlandırmak gerekirse Çin bu bölgedeki hakimiyetiyle Rusya üzerinde büyük bir güce sahip oldu. Öte yandan her geçen gün arttırdığı hakimiyeti sayesinde diğer ülkelerle olan ilişkilerde Rusya'dan daha güçlü bir konuma geldi. Bu nedenle neredeyse tüm Asya ülkeleri Ruslardan daha çok Çin'e bağımlı hale geldi. Fakat Ruslar için tek sorun bu değildi. Diğer önemli sorunsa bu iki ülkenin toprak anlaşmazlığı yaşıyor olması. Videonun başında anlatmış olduğum bu sorunu biraz daha derinleştirmek istiyorum. 1858 yılında şimdiki Çin'de yer alan Çin Hanedanı iç sorunlar yaşıyor ve bu durum ekonomisine zarar veriyordu. İşte tam bu sırada Rus İmparatorluğu kendi çıkarları için Çin Hanedanı'nın sorunlarından faydalandı ve Mançurya'da toprak taleplerinde bulundu. Bu süreçlerin neticesinde tarihsel olarak Çin Hanedanlığı'na ait olan bu bölge bugün Rusya'nın en önemli şehirlerinden birisi olan Vladivostok'a dönüştü. Bu bölge şu an Rusya'nın doğudaki en büyük ekonomik gücü konumunda. Fakat burada şu ayrıntıyı belirtmem gerekiyor. Ruslar yakın bir zamana kadar Donetsk ve Kırım bizim toprağımız diyerek Ukrayna'yı işgal etmişti. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda Çin, günümüzde Rus coğrafyası olan ama tarihsel olarak Çin toprakları sayılan bölgeleri talep edebilir. Peki ortada bir toprak anlaşmazlığı varsa bu durumun sebebi ne olabilir? Bingo, elbette İngilizler. Çin 1858'de Rusya'ya toprak kaybettiğinde üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Britanya İmparatorluğu Çin kıyılarında büyük sorunlara neden oluyordu ve Çin Hanedanı'nın topraklarında çeşitli isyanlar çıkıyordu. Dolayısıyla Ruslar bu fırsatı iyi değerlendirerek Çin üzerindeki baskıyı daha da arttırdı ve dış Mançurya'yı ele geçirdi. O dönemler Çin Hanedanı bu durumu reddetseydi muhtemelen siyasi anlamda çok daha fazla sorun yaşayacaktı. Bu yüzden toprakları vermeyi kabul ettiler. Fakat bu durumu demografik açıdan inceleyecek olursak o zaman tam tersi şeyleri söylememiz gerekiyor. Çünkü Çin bu bölgede Rusya Federasyonu'ndan çok daha fazla nüfusa sahip. Mesela Çin'in Heilongjiang eyaletinde yaklaşık 38 milyon kişi bulunurken Rusya'nın bölgedeki nüfusu sadece 2 milyon dolaylarında. Aradaki fark neredeyse uçurum boyutunda. Velhasıl Çin'in dünyaya yayılan devasa projeleri, bölgedeki nüfus üstünlüğü ve geçmişteki toprak anlaşmazlığı dikkate alındığında Rusya'nın gelecekteki asıl problemi Çin desek pek de yanlış bir tabir kullanmış olmayız. Özellikle de Trump'ın Avrupa'ya yönelik açıklamalarından sonra bu konu daha da dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının eşiğindeyiz. Putin, Ukrayna'da çatışmaların uzun vadeli bir barışa yol açması şartıyla durdurulmasını kabul ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde süreç bizlere ne gösterecek bunu tam olarak bilmiyorum ama Rusya bölgedeki en büyük güçlerden birisi olan Japonlar ve Çin hanedanlarıyla daima çatışma yaşamış bir devletti. Bu yüzden bana kalırsa bu durum önümüzdeki yıllarda da kendini tekrarlayabilir. Dolayısıyla Ruslar ve Çinliler yeni dünyada güç sahibi olmak için pek çok konuda karşı karşıya gelecek ya da bunların hiçbiri yaşanmayıp BRICS örneğinde de olduğu gibi birlikte olup Batı'nın tüm gücünü bitirmeye çalışacak. Özellikle Avrupa Birliği'nin içinde olduğu durum göz önüne alınınca ikinci ihtimal de oldukça kuvvetli görünüyor. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum yazarak aktarmayı unutmayın. Öte yandan videoyu beğenerek ve kanala abone olarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsin. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.